Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde sizlere kaos teorisi hakkında detaylı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ve konunun kapsamlı bir tartışmasını yaptıktan sonra da ilgili matematiksel analizleri gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda sezgisel anlayış değerli olabilirken kesin bilimsel analiz, sağlam veriler ve karmaşık hesaplama araçları gerektirir. Bu duygu teorik fizik alanında özellikle de kaos teorisi ve kuantum mekaniği alanlarında yankılanmaktadır. Her ikisi de geleneksel öngörülebilirlik ve determinizm kavramlarımıza meydan okuyor. Kaos teorisinin yaygın bir uygulama alanı olan bilimsel bir disiplin olarak meteoroloji, eylem halindeki deterministik kaosun dokunaklı bir örneğini sunar. Gelişmiş teknolojilerin ve metodolojilerin mevcudiyetine rağmen hava durumu tahminleri deterministik değil, olasılıksal olmaya devam ediyor. Hava tahminlerindeki bu doğal belirsizlik atmosferin kaotik doğasına, yani başlangıç koşullarına duyarlı, karmaşık, dinamik bir sistem olmasına atfedilebilir. Bu duyarlılık Edward Lorenz tarafından başlangıç koşullarındaki küçük değişikliklerin ne kadar farklı sonuçlara yol açabileceğini özetleyen bir terim olan, şu anda kelebek etkisi olarak da bilinen olay aracılığıyla ünlü bir şekilde örneklenmiştir. Lorenz'in rutin hava durumu modeli simülasyonları sırasında yaptığı keşif, Newton fiziği tarafından yönetilen sistemlerde bile deterministik tahminlerin sınırlarını vurgulamıştır. Bulguları deterministik kaosun hava durumu gibi görünüşte öngörülebilir sistemlerdeki kesin uzun vadeli tahminleri sınırladığının kritik bir hatırlatıcısıdır. Burada bahsedilen felsefi temellere dönecek olursak, Laplace'ın şeytanı klasik determinizmde bir düşünce deneyini temsil ediyor. Laplace, eğer herhangi bir zamanda evrendeki tüm kuvvetler ve konumlar bilinebilirse, evrenin gelecekteki durumlarının mutlak kesinlikle tahmin edilebileceğini öne sürmüştür. Bununla birlikte bu tam determinizm kavramı yalnızca doğası gereği rastgeleliğiyle kuantum mekaniği tarafından değil, aynı zamanda Lorenz'in gösterdiği gibi karmaşık sistemlerin kaotik doğası tarafından da sorgulanmıştır. Laplace'ın olasılığa duyulan ihtiyacın cehaletten kaynaklandığı yönündeki iddiası anlaşılabilir. Ancak kuantum fenomeni ve kaotik dinamiklerin getirdiği içsel öngörülemezlik nedeniyle sınırlı olmaktadır. Başlangıç koşullarının mükemmel bilgisine sahip olunsa bile Heisenberg'in belirsizlik ilkeleri ve Lorenz'in başlangıç koşullarına duyarlılığı mutlak öngörülebilirliğin ulaşılamaz kalmasını sağlar. Bu determinist görüşün eleştirisi öngörülemezliği yalnızca eksik bilginin bir belirtisi değil, aynı zamanda doğanın temel bir özelliği olduğu kuantum mekaniksel çerçeve tarafından daha da derinleştirilmiştir. Olasılıkçı özüyle kuantum teorisi Newton mekaniğinin klasik deterministik görüşlerinden keskin bir şekilde ayrılır ve temel düzeylerde evrenin deterministik yasalara sıkı sıkıya bağlı olmadığını öne sürer. Bu nedenle ister meteorolojide ister kuantum fiziğinde karmaşık sistemlerin öngörülebilirliğini tartışırken hem kaos teorisinin hem de kuantum mekaniğinin getirdiği sınırlamaları tanımak önemlidir. Bu alanlar tahminin yalnızca teknolojik sınırlamalarla değil, aynı zamanda sistemlerin temel doğasıyla da sınırlandığı bir evreni gösterir. Sonuç olarak meteoroloji, kaos teorisi ve kuantum mekaniği arasındaki bağlantılar derindir ve bilimsel öngörülerin sınırlarını aydınlatmaktadır. Klasik determinist dünya görüşüne meydan okumakta ve fiziksel evrendeki tahminin, determinizmin ve kaosun doğasına ilişkin daha incelikli bir anlayışına bizleri davet etmektedirler. Edward Lorenz'in kaosu ve onun altında yatan mekanizmaları keşfetmesi, deterministik sistemlere dair anlayışımızda devrim niteliğinde bir değişime işaret ediyordu. Gözlemleri dinamik sistemlerin temel bir yönünü ortaya çıkardı ve bunu garip bir çekicinin temel bir örneği olan Lorentz çekicisi kavramıyla özetledi. Garip çekiciler kavramı kaos teorisi için kritik bir öneme sahiptir ve yasalarında deterministik olan sistemlerin başlangıç koşullarına karşı aşırı hassasiyetleri nedeniyle yine de nasıl öngörülemeyen davranışlar sergileyebileceğini gösterir. Lorentz denklemlerinin çözümlerini birden çok eksende grafik haline getirdiğinde ve zaman içinde yinelendiğinde sonsuz derecede yakın başlayan noktaların bile üstel olarak farklılaştığını keşfetti. Bu farklılık sistem içindeki yörüngelerin birbirine ittiği kaotik davranışın göstergesidir. Ancak kümenin dışından gelen yörüngelerin kendisine doğru çekildiği sınır benzeri bir davranışta vardır. Hem itici hem de çekici olan bu ikili doğa, kaotik sistemler içindeki karmaşık dinamikleri özetlemektedir. Lorentz çekicisi gibi garip çekici kavramı da kaosun içinde bir yapı ortaya koyuyor. Kaotik sistemlerdeki
bilgimizin eksikliğine dayalı rastlantısallığa rağmen altta yatan bir düzen vardır. Ölçekler arasında tekrarlanan, kendine benzeyen fraktal bir yapı. Bu fraktal doğa daha sonra tam sayı olmayan veya kesirli boyutlar sergileyen bu karmaşık, kendine benzeyen yapıları tanımlamak için fraktal terimini kullanan Benoit Mandelbrot tarafından resmi olarak tanımlanmıştır. Lorenz'in ve daha sonraki keşiflerin sonuçları Laplace'ın determinizm görüşüne derinden meydan okumaktadır. Hareket yasalarının deterministik olduğu Newtoncu bir çerçevede bile bu tür sistemlerin gelecekteki durumlarını tahmin etmenin pratik gerçekliği başlangıç koşullarına olan duyarlılıkları nedeniyle karıştırılmaktadır. Bu hassasiyet kuantum mekaniksel sistemlerde gözlemlenen rastgeleliğe benzer şekilde onları pratikte tahmin edilemez hale getirir. Dolayısıyla Lorenz'in çalışması deterministik sistemlerin bu hassasiyet nedeniyle etkili bir şekilde rastgele davranabileceğini göstermektedir. Hem klasik hem de kuantum alemlerindeki öngörülemezliğin bu şekilde kabul edilmesi, doğanın stokastik unsurları birden fazla düzeyde bünyesinde barındırdığı görüşünü destekler. Laplace'ın öngördüğü yalnızca kişinin tüm başlangıç koşullarını ve etkili güçleri bilmesi durumunda geleceğin mükemmel bir şekilde tahmin edilebileceği deterministik evren, yalnızca pratik ölçüm sınırlamaları nedeniyle değil, aynı zamanda kaotik sistemlerin içsel doğası nedeniyle de temelden ulaşılamaz. Doğal olaylar bağlamında kaos terimi bir sistem içindeki karmaşıklık ve başlangıçtaki hassasiyetlerden kaynaklanan öngörülemeyen ve görünüşte düzensiz sonuçları ifade eder. Kaos teorisi yalnızca bu fenomenleri tanımlamakla ilgili değildir. Aynı zamanda onları anlamak, analiz etmek ve kontrol etmeye çalışmak için bilimsel bir çerçeveyi de kapsamaktadır. Bu teori başlangıç koşullarına hassas bağımlılık, fraktallar, türbülans ve garip çekiciler gibi kavramları kapsar. Bunların her biri deterministik ancak öngörülemeyen sistemlerin karmaşık doğasında katkıda bulunur. Türbülans bu çerçevenin önemli bir örneğidir. Sıvının geometrisinden büyük ölçüde etkilenen, basınç ve akış hızındaki kaotik değişikliklerle karakterize edilen bir sıvı hareketi durumunu temsil eder. Sayısız molekülden oluşan sıvılar her molekülün kendine özgü bir harekete sahip olduğunun düşünülebileceği davranışlar sergilerler. Bu bir serbestlik derecesi moduna sahip olmaya benzer. Bu çok sayıda bağımsız hareket oldukça değişken bir sistemi akla getiriyor. Ancak belirli koşullar altında bu moleküller kolektif davranış sergiliyor, yakınlığını koruyor ve bozuluncaya kadar tutarlı bir fazda birlikte hareket ediyorlar. Faz tutarlılığındaki bu tür kesintiler salınımlı veya zikzak hareketler olarak adlandırılan hareketlere yol açarak tüm sistemin gelecekteki durumunu tahmin edilemez hale getirir. Akışkanlardaki örneğin iki dönen silindir arasındaki faz geçişlerinin araştırılması, belirli bir dönme hızından sonra akışın nasıl türbülansa girdiğini ve akım yönünün tahmin edilemez hale geldiğini ortaya çıkarabilir. Bu etkileri incelemek için lazer Doppler interferometresi gibi teknikler kullanılıyor ve bu da yüksek hızlardaki akışkan dinamiğinin basit tahmin modellerine nasıl meydan okuduğunu gösteriyor. Çeşitli moleküller, hareketlerin ve frekansların rastgele etkileşimi bu karmaşıklığa katkıda bulunuyor. Doğadaki kaosun incelenmesi fiziksel parametrelerin boyutsal bir çerçevede ele alınmasını gerektirir. Örneğin bir sarkacın konumu ve hızı onun durumunu tanımlayan temel boyutlardır. Çizildiğinde bu boyutlar sarmal bir eğri oluşturabilir. Sarkacın dönemler boyunca bilinmeyen bir merkeze doğru çekilmesi garip bir çekicinin göstergesi olmaktadır. Benzer çekiciler her hareket frekansının kendi faz yörüngesine ve çekiciye sahip olduğu ısıtılmış basınçlı türbülanslı gazlar gibi çeşitli doğal sistemlerde de gözlenir. Dolayısıyla kaos teorisi sadece durumlarla ilgili değildir. Ekonomiden astronomiye, tıptan ekolojiye kadar farklı alanlardaki süreçler ve karmaşık davranışların oluşumuyla ilgilidir. Doğal ve bilimsel dünyanın pek çok alanında hakim olan öngörülemeyen dinamiklere ışık tutmaktadır. Dinamiğin kurucusu olarak kabul edilen Isaac Newton, diferansiyel denklemleri ve hareket yasalarını, özellikle de evrensel çekim yasasını formüle ederek bu sistemleri anlamının temelini atmıştır. Newton yasaları ideal koşullar altında gezegen hareketlerinin ve diğer gök mekaniğinin hesaplanmasına izin verir. Ancak Dünya, Ay, Güneş sistemi gibi üçüncü bir cismin devreye girmesi bu hesaplamaları önemli ölçüde karmaşık hale getirerek kaos teorisinin kalbinde yer alan analitik zorluklara yol açmaktadır. Henri Poincaré, gezegenlerin her zaman kesin konumlarını arayarak değil, Güneş sisteminin zaman içindeki istikrarını sorgulayarak bu karmaşıklıkları ele alacak metodolojiler geliştirdi.
Onun yoğun geometrik yaklaşımı kaos teorisinde köprü oluşturan temel kavramları ortaya koydu. Gelecekteki durumları başlangıç koşullarından tahmin edebilsek de kaotik dinamiklerin getirdiği doğasında var olan öngörülemezlik nedeniyle bu durumları kesin tahmininin derin bir zorluk olmaya devam ettiğinde öne sürmüştür. Evet, şimdi kaos teorisinde matematiksel modellerin teknik analizine bakacak olursak, dediğimiz gibi kaos teorisi karmaşık sistem dinamiklerinden başlangıç koşullarına duyarlılıktan kaynaklanan doğal olaylardaki öngörülemezliği ve görünüm düzensizliği anlamak için kapsamlı bir çerçeve sağlamaktadır. Bu teori burada öngörülemeyen sonuçlar sergileyen deterministik sistemlerin davranışlarını modellemek için çeşitli teknikler kullanmaktadır. Örneğin matematiksel çerçevede değerlendirecek olursak başlangıç koşullarına duyarlılık nasıl karşımıza çıkmakta? Elimizde bir tane sistem dinamiği olsun. Yani z gibi bir değişkenimiz var. Z burada bağımlı değişken. Zamana bağlı değişiyor. Ve bu zaman içerisinde ki türevi bir fonksiyona eşit olsun. Non-lineer bir fonksiyona eşit olsun. Şimdi bunu belirli bir denge noktası etrafında lineerleştirdiğimizde lambda z gibi bir sebep olacak. Lambda z değişkeni ve lambda sabiti çarpımı şeklinde burada bir lineer bir denkleme indirgenmiş olsun şu hepsine. Peki burada şimdi şöyle ifade etmek daha güzel olur. dz bölü dt dedik. Eşittir. F sistem dinamiklerini yöneten doğrusal olmayan fonksiyondu. Bunu doğrusal hale getirdiğimizde özdeğer probleminde daha önceden bahsetmiş olduğumuz özdeğer problemine indirgenebilir sistem. Bu bir vektör olabilir. Vektörü ihtiva edebilir. Yani denklem takımına karşılık gelebilir. Ya da tekil bir değer olabilir. Şu şekilde izah edelim. Şimdi bu noktada dt'yi bu tarafa attığımızda, dz'yi yalnız bıraktığımızda, z'yi de z değişkenini de aşağıya aldığımızda dz bölü z eşittir lambda çarpı dt olmakta. Peki burada integrasyon sabitlerini alalım her iki tarafın. İntegral içerisinde sınırlarını belirleyelim. İntegral sınırlarını. Bu z0 başlangıç. Z nokta 0 noktasına t eşittir 0'da. Z0'dan herhangi bir z değerine gitsin. Bu da t0'dan t değerine gitsin. Şimdi buranın integrali nasıl olacak? Ln şeklinde, doğal logaritma şeklinde. Ln z diyelim. Ve sınırlarımız şöyle. Z0'dan z'ye eşittir. Lambda dt burada integralini aldığımızda lambda t oluyor. Lambda t de t0 yani 0 başlangıç koşulunda bunu varsayarsak z yani zaman 0'dan başlasın. Lambda t oluyor. Şimdi burada ln z eksi z0 oluyor. O da logaritmanın tabanları aynı olduğu için ln z bölü z0'a dönüşüyor. Eşittir lambda t. Peki ln e tabanındaydı doğal logaritma olduğu için ise dedik. E üzeri yani e üzeri gelecek buradan.
lambda t z0 ile çarpılıyor. Şurada zt geliyor. Peki zt, şimdi buna şu açıdan bakacak olursak, zt herhangi bir zamandaki durum, sistemin aldığı durum değeri, değişkenin değeri. Bu belirli bir zamanda başlangıç koşullarına, yani z0 şunu temsil ediyor. Z'nin 0. zamanda aldığı değer, yani başlangıç koşulu. Başlangıç koşulu üzerinden propagasyon gerçekleşiyor. Yani yayılım gerçekleşiyor. Şu sistem dinamiği üzerinden. Bu da sistemin dinamiğini karakterize edilen özdeğer fonksiyonumuz. Özdeğerimiz ve burada e üzeri lambda t geçişliliği sağlayan sistem dinamiğimiz olmakta. Yani bu ikisi arasındaki oran Lyapunov üssü, lambda Lyapunov üssü veriyor. Ve sistemdeki yakın yörüngelerin ne kadar hızlı ayrıldığının bir ölçüsünü temsil etmekte. Burada da z0 şöyle gösterelim. Bu ikisi arasındaki oran, yani zt bölü z0 bu oranın mutlak değerini alsak, mutlak ikisi arasındaki değişim üzeri lambda t şeklinde gerçekleşebilir. Yani burada üstel olarak sonuçların çok küçük bir değişiklikler olsa bile, z0 başlangıç koşullarında çok küçük değişiklikler olsa bile üstel olarak ayrıldığını başlangıç koşullarından iki farklı duruma, yani onu da şöyle temsil edebiliriz. Örneğin bir z0 başlangıç koşulumuz var. Bir de pertürbe edilmiş hali z0 artı delta z gibi. Bunların yörüngelerine, faz uzaylarına bakacak olursak, birisi bu şekilde evrilirken diyelim, diğeri de normalde beklentimiz nasıldır? Bununla paralel gitmesi. Fakat zamanla bu ikisi arasındaki fark açılıyor ve üstel büyümeye sebep oluyor. Zaman içerisindeki değişim açısından, sistemin aldığı değerler açısından. Ve buna kelebek etkisi de deniyor. Yani başlangıç koşullarının hassas bağlılık. O zaman şu açı giderek büyüyecek ve aradaki fark çok küçük olmasına rağmen çok farklı bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi de türbülans ve akışkan dinamiklerine bakalım. Basit bir şekilde denklemi gösterelim. Burada türbülansa ne demiştik? Basınç ve akış hızındaki kaotik değişimlerle karakterize edilen bir akışkanın hareket durumunu temsil ediyordu. Yani burada basınç ve akış hızı temel değişkenlerimiz. Örneğin rho gibi bir yoğunluğa sahip olsun sıvı. Rho çarpı dv bölü dt ve kısmi değişken, zamana bağlı hızın değişimi temsil ediyor. V vektörüyle temsil edilsin akışkan içerisindeki hız vektörleri. Burada bir vektör cebrine göre diverjans işlemi gerçekleşiyor. Şu şiddetinin değişimi, hız vektörünün şiddetinin değişiminden sonraki kısım. Burası yönünün değişiminden sonraki kısım. İkisi eşittir. Eksi delta P basıncın gradyanı, basıncın değişimi belirli bir geometrik çerçeve içerisinde ve mü burada viskoziteyi temsil ediyor. Mü çarpı yine hızın, şurada hız vektörünün ikinci dereceden kısmi diferansiyel denklemi şeklinde ifade ediliyor. F de dış kuvvetleri temsil etsin.
F de dış kuvvet vektörünü temsil etsin. V dediğimiz gibi hız alanıydı. Yani değişkenlerimizi tanımlayalım. Bu şekilde Navier-Stokes denklemi elde ediliyor zaten akışkanlarda. Ve bunun çözümünden, bu diferansiyel denklemin çözümünden hız alanları ortaya çıkıyor. Belirli yörüngelerde, hangi yörüngelerde projekte edildiyse, hangi koordinat sistemlerinde. Rho burada yoğunluğumuzu temsil ediyor. Mü akışkanın gösterdiği direnç. Akışkanın türüne bağlı olacak şekilde viskozitesi. İç direnci yani. F kuvvet alanıydı. Dış kuvvetler. Dış kuvvet alanı dedik. Dış kuvvetler. Ve burada şu noktada P'de basıncı temsil etsin. Sıvının basıncını. Dediğimiz gibi bu aslında Newton mekaniğinden türetilen bir denklem. Sağ tarafta kuvvet, dış kuvvet değişkenleri var. Ve sol tarafta da analitik mekanikle çözümlenen ivme değişkenleri var. Yani F eşittir ma aynı zamanda bunu temsil ediyor. Navier-Stokes denklemimiz. Şurada tabi hızın türevini, şu kısım hızın türevini temsil ediyor. Rho da zaten yoğunluğa bağlı olduğu için kütleyle ilişkilendiriliyor. Bu şekilde Navier-Stokes denkleminin türetilmesi oluşuyor. Burada dikkate alacağımız nokta şu V çarpı V nokta delta V, grad V fonksiyonumuz. Şu aslında nonlineer davranışı temsil ediyor ve kaotik sonuçlara sebep oluyor. Kaotik davranışın oluşması da kritik rol oynuyor. Şimdi garip çekiciler ve fraktallerden bahsedelim. Şöyle yazalım bir saniye. Garip çekiciler bir dinamik sistemin faz uzayındaki durumunu tasvir eden geometrik yapılardır. Yani faz uzayı da bizim bildiğimiz gibi durum değişkenlerinin zaman içerisinde aldığı zaman içerisindeki evrimi faz uzayı. Mesela bu faz uzayında neyi temsil ediyor? X değişkenimiz var. Konumu temsil etsin diyelim. Sistem parçacıkların konumunu. V de hızını temsil etsin. X ve faz uzayı grafiği çiziliyor mesela. Ve bu faz uzayında belirli bir şekilde belirli geometrik şekillerle bu faz uzayı tanımlanabiliyor. Zaman içerisinde bir başlangıç noktası belirlenip sistemin zaman içerisindeki durumlarının evrimi diyelim hızının ve konumunun değişimini göstermemizi sağlayan grafikler. Bu çok boyutlu olabilir. N tane farklı değişkenler içerebilir ve faz uzayı faz hacmi yani n boyutlu çok hiper seviyede geometrik cisimlerin cisimmiş gibi burada modellenebilir. Görselleştirme açısından tabii 3 boyutlu biz en fazla 3'e kadar çıkabiliyoruz. 4. boyutu ve üst boyutları hayal etmemiz 3 boyutlu evrende yaşadığımız için pek mümkün değil. Burada da örneğin bir sarkaç hareketini temelde referans alabiliriz. Sarkacın belirli bir denge noktası etrafındaki salınımları basit bir tane sarkacımız olsun. Bunu diyelim ve belirli bir şekilde pertürbe ettik ve belirli bir yörüngeyi takip edecek ve belirli bu denge noktasında salınacak. Burada teta örneğini verdik. Teta bizim durum değişkenimiz. Bir de açısal hızımız var. Yani bu açısal konumun değişimi bir de omega gibi açısal hızımız var. Teta ile omega arasındaki değişimleri tasvir eden yapı. Bunun şimdi dinamiğini çıkartmayacağız burada. Denklemleri vereceğiz sadece zaman itibari kısıtlılığı nedeniyle ve konudan kopmamak açısından. Burada bu sarkacın hareketini yöneten diferansiyel denklemler d teta
d theta dt eşittir omega, yani hızın açısal konumunun değişimi zamana göre değişimi hıza bağlı. Şurada tabi bağımsız değişkenleri de yazıyoruz. Bağımsız değişkenler theta omega ve aynı zamanda d omega bölü dt eşittir eksi, yani ivmesi f eşittir ma'dan yine türetiliyor Newton mekaniğinden. Eksi k ile sinüs theta. Buradaki doğrusal olmayanlığı sağlayan yapı fonksiyon, şuradaki trigonometrik sinüs theta fonksiyonu sistemin dinamiği itibariyle. Evet, orada bunu çözmemiz gerekiyor. Yani bu denklem takımı oluştu. Bu denklem takımını başlangıç koşullarına bağlı olacak şekilde, yani theta 0, şöyle gösterelim, theta 0 eşittir 0. zamanda theta 0 değerini alsın. Başlangıç koşulu, yani o da neyi temsil ediyor? Sarkacın konumu ya da belirli bir hızla da başlatılabilir. Şu başlangıç koşulları itibariyle bu diferansiyel denklem takımı çözümü. Diferansiyel denklem takımı çözümünü zaten ilk bölümde anlatmıştık. Özdeğen öz vektör problemi üzerinden bunu tanımlamıştık. Matris şeklinde de yazılabilir bunlar. Peki bu bağlamda, yani şöyle gösterecek olursak, burada omega 0 diyelim belirli bir hızda başladı. Hız vektörü üzerinden belirli bir açısal hızda sistemi başlattık. T eşittir 0 anında ve de theta 0 belirli bir konumda başladı. Bunun zaman içerisindeki evrimi, yani şu iki değişkenin, yani omega'nın ve theta'nın artık sistem dinamiğine bağlı olacak şekilde propagasyonu. Dolayısıyla bu diferansiyel denklemin çözümünü gerekli kılıyor. Ve bu denklemler zaman üzerinden çizildiğinde garip bir çekici varlığını gösteren, diyelim, spiral yörünge sergileyebilir. Ve fraktallar da benzer şekilde tanımlanabilir ve korelasyon boyutu diye bir nicelik, yani belirli bir korelasyon boyutu tanımlanabilir. Buna da Hausdorff boyutu deniyor. Bu da daha üst seviyede, daha çok yüksek dereceli diferansiyel denklem takımlarının çözümleri sonucunda oluşturulan faz uzayı üzerinden tanımlanan geometrik şekilleri, yani o durumların zaman içerisindeki evrimlerini gösteren geometrik yapıların fraktal doğasını temsil eden sistem şeklinde karakterize edilebiliyor. Evet, en son olarak da 3 cisim probleminden bahsedebiliriz. Problemi ve Poincaré'nin katkıları. Burada yine gök cisimlerin Newton'un mekaniğinin temel yasalarından kaynaklanıyordu. Bu da hesaplanıyor. 3 tane cismin birbirleri arasındaki kütle çekim uyguladıkları, birbirlerine karşı uyguladıkları kütle çekim kuvvetlerinin ve buradaki cisimleri yörüngelerini temsil eden yapıların birbirleri arasındaki etkileşimi şeklinde. Bunlar yine hareket kanunu, Newton'un hareket kanunlarından, burada gravitasyon çekim kuvvetini iki kütlenin birbirine uyguladığı, mesela MI, MG olsun şu kütleler, şu I, şu J olsun, şu da K olsun, birbirlerine uyguladıkları çekim kuvvetlerini temsil etsin. Şu kuvvetlerin dinamik yapısı nedeniyle bunların yörüngeleri karmaşık, kaotik davranışlar sergileyebiliyor. Üçünün birbirleri eksen etrafında diyelim döndüğünü varsayalım. Hepsi birbiri etrafında dönerse oluşan bu sonuç geometrik şekil, yani normalde eliptik yapı gerçekleşiyor diyelim. Standart olarak iki cismin birbiri etrafında, birisinin diğerinin etrafında dönmesi şeklinde. Fakat burada çok daha karmaşık ve stabil olmayan çözümler zaman içerisinde gelişiyor. Şu R dediğimiz aralarındaki konum vektörünün uzaklığı R kare. R'de konum vektörünün yönünü temsil etsin. Bu tabi FEG. Aynı şekilde FEG'yi yazdık.
Şurada İK, FİK'yı da temsil edebiliriz. Kuvvet olarak FİK şeklinde. Ve burada da FKJ şeklinde. FKJ şeklinde temsil edilebilir. Peki bunlar nedir? Zaman içerisindeki stabilite, yani stabilite problemine dönüşüyor tabii ki de. Yörüngeler doğrusal olmayan yörüngelerde ve öngörülemeyen şekilde başlangıç koşullarına hassas bağlı olduğu için stabilite problemi açığa çıkıyor. Ve topolojik ve geometrik metotlarla bunlar dinamik sistemlerin anlaşılması açısından çeşitli yöntemler geliştirilmiş bu noktada. Ve bu kaos teorisi birçok disiplinde uygulanmakta ve doğal ve bilimsel sistemlerdeki öngörülemez dinamiklere içgörüler sağlıyor bu matematiksel yöntemler. Ve hassas bağımlılık için dediğimiz gibi diferansiyel denklemler, türbülans için Navier-Stokes denklemleri var. Bu garip çekicilerin geometrik analizi gibi tartışılan çok boyutlu ve denklem takımlarının çözülmesi anlamında uygulanan dediğimiz gibi yöntemler var. Ve burada da hem geometrik yöntemlerle hem analitik yöntemlerle hem geometrik hem analitik yöntemler hem de daha geniş perspektif içerisinde nümerik analizler vasıtasıyla bu kaotik yapılara non-lineer, doğrusu olmayan kaotik sistemlerin karakteristiğine yaklaşımlar, çeşitli analizler ve yaklaşımlar gerçekleştiriliyor. Bunları tabii daha detaylı incelemesini yapacağız ilerleyen bölümlerde ve tabii yine belirli örnekler üzerinden MATLAB anlamında MATLAB veya Simulik'te bunların simülasyonlarını veya hesaplamalarını da yapabiliriz belirli örnekler çerçevesinde. Bu konuyu daha da geliştirip ilerletiriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz veya farklı bir yorumunuz olursa mutlaka yorumlarda yazın ve bildirin. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim.